Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere musallata uğrayan ve aynalarla başı dertli olan bir adamın hikayesini anlatacağım. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Selamlar kardeşim. Ben öyle şeyler yaşadım ki Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Çok uzun zaman psikolojik tedavi gördüm. Bir sürü ilaç kullandım. Ama hiçbirisi fayda etmedi. Beni iyileştiren bir Havas hocası oldu. Yaşadıklarımdan bahsedeyim çok uzatmadan. İlk olay şöyle oldu. Benim ailem köyde yaşıyor. Ben onları ziyaret etmek için köye gitmiştim. Bunu her sene yapardım. Eksiklerini falan götürürdüm. Bir sürede kalır, kafa dağıtırdım. Yine öyle bir zamandı. Gittim ailemin yanına. Biraz konuştuk, hasbihal ettik falan. Sonrasında başım ağrımaya başladı. Hiç böyle bir ağrı yaşamamıştım. Başım çatlayacaktı sanki. Biraz uzanayım, belki geçer dedim. Yol yorgunu olduğum için ağrıdığını düşündüm. Uyumak için odaya girdim. Hemen uykuya dalmışım. Uyandığımda annemgil çoktan yatmıştı. Gece olmuştu. Tuvalete gideyim diye kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra aynaya bakmak için doğruldum. Kaşımın altında bir çizik fark ettim. İyice yaklaştım aynaya. O sırada aynada tam tepemde siyah bulut gibi, duman gibi bir şey oluştu. Yeni kalktığım için göz yanılması herhalde diye düşündüm. Gözlerimi ovuşturdum, tekrar baktım. Bu sefer hiçbir şey görmedim. Tekrar geldim, yatağıma yattım. Ama uykumu aldığım için uyumam mümkün değildi. Öylece uzanmış tavana bakıyordum. Biraz sonra lambanın sallandığını fark ettim. Etraf karanlıktı. Ama bir süre sonra gözüm alıştığı için seçebiliyordum bazı şeyleri. Lamba yavaş yavaş sallanıyordu. Dikkatlice baktım, daha da hızlanmaya başladı. O şekilde bir rüzgarın sallaması bile mümkün değildi. Zaten pencereler kapalıydı. Sanki birisi sallıyordu. Hemen kalktım yatağımdan, besmele çektim. Işığı yaktım. Lamba sallanıyordu hala. Sonra yavaşladı ve durdu. Ben çok korktum. Hemen dışarı çıktım. Dua okumaya başladım. Korkudan bir süre içeri giremedim. Annem uyanmış bu esnada. Kapı sesini duydu herhalde. "Ne oldu oğlum? Niye buradasın?" dedi. Korktum da diyemedim tabii. "Sigara içmeye çıktım. Uyku tutmuyor şimdi" dedim. Öyle geçiştirdim. Ama normal şeyler olmadığı kesindi. Birkaç gün bu şekilde geçtikten sonra ben işlerim var diyerek gitmeye karar verdim. Gidersem bu olanlar son bulur diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Yanılmışım. Evime gelip kapıyı ilk açtığımda büyük bir şokla karşılaştım zaten. Evdeki çoğu eşyanın yeri değişmişti. Ben tek yaşıyorum. Benden başka bu eve giren çıkan yok. İlk aklıma gelen hırsız oldu elbette. Yatak odasına falan baktım. Bir miktar param vardı sakladığım. Oraya baktım. Paralar yerinde duruyordu. Derin bir nefes aldım. Ama eve kim girmişti? Para almadıysa ne almıştı bilmiyorum. Polisi aradım. Anlattım her şeyi. Şimdilik kayıp bir şeyim yok ama evime biri girmiş dedim. Geldiler baktılar. Eğer isterseniz parmak izi alalım dediler. Yalnız çok uzun süren işlermiş. Evden de bir şey kaybolmadığı için gerek yok dedim. Evin kilidini değiştirdim sadece. Ondan sonra biraz daha güvende hissettim kendimi. Yine birkaç gün böyle geçti. Sonra bir akşam duş almak için banyoya girdim. Çıktığımda ayna buğulanmıştı. Elimle buğuyu sildim ama bir baktım sildiğim kısım simsiyah.
Hiçbir şey gözükmüyordu. Şok oldum. Tekrar sildim. Korkup çıktım. Yine köyde olanlar geldi aklıma. Dualar okudum. İçeri geçtim. Sonra cesaretimi toplayıp tekrar girdim. Her şey normaldi. Az önce neden simsiyahtı? Aklımı mı yitiriyordum? Deliriyor muydum? Ertesi gün ilk iş bir psikiyatristten randevu aldım. Bazı ilaçlar yazdı, içtim. Ama ilaçlar sürekli uyku yapıyordu. Sersem gibi dolaşıyordu. Faydasını da göremedim, aksine. Geceleri tuhaf tuhaf sesler duyuyordum. Fısıltıya benzer seslerdi. Kulağımın tam yanında biri var gibi duyuyordum üstelik. Bazen cam kırılma sesi duyuyordum. Kalkıp baktığımda yerde kırılmış bardak parçaları görüyordum. Bir gün uyandım, üzerimi değiştirecektim. Aynanın önündeydim. Kendime bakıyordum. O anda aynadaki görüntümün hiç kıpırdamadığını fark ettim. Bana gözlerini dikmiş, bakıyordu o şey. İlginç bir şekilde gözleri beni hipnoz ediyordu. Gözlerim kilitlendi aynaya. Sonra o görüntü bana yaklaş dedi. İstemsizce bir iki adım atıp yaklaştım aynaya. Sonra aynı ses tekrar yaklaş dedi. Elimi kaldırdım. Yavaş yavaş aynaya doğru uzattım. Parmağım aynadan içeri girdi. Sanki o bir ayna değil de bir boyut kapısıydı. Elim aynadan içeri girince kendime geldim. Çığlık atarak çıktım odadan. Salonda duran Kur'an vardı. Hemen koşup ona sarıldım. Dualar okumaya başladım. Bir süre bir şey olmadı. Hemen ilaçlarımı içtim bu arada. Kendime gelmeye çalışıyordum. Sanki nefesim kesiliyordu. Daha fazla evde duramadım zaten. Çıktım hemen. Bana olanları sorguluyordum sürekli. Niye bana oluyor, neden oluyor, çözmeye çalışıyordum. Doktora gittim tekrar. İlacımı değiştiriyordu veya dozunu artırıyordu. Ama yok, faydası yoktu. Galiba doktorluk değil benim işim dedim ve bir hoca aramaya başladım. Bir iki hocayla görüştüm. Dedikleri beni çok tatmin etmedi. Güven vermediler açıkçası. Sonradan gerçekten güvendiğim bir havas hocası buldum. Bakım yaptı bana ve bu olanların sebebini söyledi. Köye giderken arabayla yılan ezmişim ama hiç fark etmedim. Fark etsem ezer miyim hiç? Ben bir canlıya asla zarar veremem. O da yılan suretine giren bir cinmiş. O yüzden bana musallat olmuşlar. Sen istediğin kadar şehir değiştir, onlar seni bulur. Kaçarak kurtulabileceğin varlıklar değil onlar dedi. Peki nasıl kurtulacağım dedim. Bir cini öldürdüğün için çabucak kurtulman imkansız. Yavaş yavaş olacak dedi. Bir muska yazdı ve her hafta gelmemi istedi. Para falan da istemedi. İlk hafta çok kötü bir gece geçirdim. Muska boynumdaydı, ona güveniyordum. Rahatça uykuya daldım. Ama rüyamda dehşet verici şeyler gördüm. Yine aynanın önündeydim. Aynadaki kendime bakıyordum ve elimi uzatıp aynanın içine sokuyordum. O esnada aynanın içindeki ben, boynumdaki muskadan tutup aynanın içine çekiyordu beni ve bir köpek gibi muskamdan çekerek sürüklüyordu. Etraf çok farklıydı. Uzun uzun ağaçlar, ormanlık bir yerdi yani. Sisli olduğunu hatırlıyorum bir de. Sürüklendikçe canım inanılmaz yanıyordu. Etrafta bir sürü kişi vardı ve hepsi sürüklenişimi izliyordu. Derken bu acı bitti. Beni bir mezarın başına getirdi. Görüntüsü ise korkunç bir hal almıştı. Kardeşimi öldürdün dedi. Tuttu boynumdaki muskayı, koparıp fırlattı yere. Bununla mı kurtulacaksın bizden dedi. Allah korur beni dedim. Çok sert bir şekilde vurdu bana. O acıyla açtım gözümü. Kan ter içindeydim. Elim hemen boynumdaki muskaya gitti. Baktım, boynumda muskam yoktu. Işığı açtım, etrafa da baktım.
ama hiçbir yerde bulamadım. Saatin kaç olduğunu umursamadan hocayı aradım. O da yanıma gel dedi. Atladım, yanına gittim. O zaman fark etmemiştim. Hocanın yanına gidince fark ettim. Boynum kıpkırmızıydı. Her şeyi anlattım. Rüyamda böyle şeyler yaşadım. Muskayı da orada aldılar benden dedim. Rüya değildi o gördüklerim dedi. Muskanın orada kalması hiç iyi bir şey değil. Muskan o alemde kalırsa ömür boyu kurtulamazsın bu durumdan dedi. Peki ne yapacağız dedim. Gidip alacağız dedi. Eğer seni tek yollarsam bu sefer kesin öldürürler. Bu yüzden ben de geleceğim. Sen de nerede olduğunu bana tarif edeceksin dedi. Hocam, başka yolu yok mu? Yeniden muska yapın, bir şey yapın. Kurtarın beni ne olur dedim. Eğer muskan orada kalmasaydı sorun olmazdı. Ama istediğin hocaya sor. Bu durum çok tehlikelidir. İçinde senin bilgilerin yer alıyor bir kere. Cinler onu orada gördükçe sana kinlenir dedi. Nasıl olacak peki? Nasıl gideceğim oraya dedim. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen gidelim dedi. Ellerim titriyordu. Hayatımda ilk kez böyle şeyler yaşıyordum. Hoca bir tane boy aynası getirdi. Bir kap su, bir tane de siyah örtü. Mumları yaktı. Örtünün altına girdik. Kapat gözlerini. Ben aç diyene kadar sakın açma dedi. Kapattım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Sonra hoca aç gözlerini dedi. Açtım. Beni getirdikleri yerdeydim. Aynı ormanlık alandı. Bura mıydı geldiğin yer dedi. Evet dedim, buraydı. Ama o gün etrafta bir sürü kişi vardı. Şimdi ise bomboştu. Ya da ben öyle görüyordum. Çok hızlı olmamız lazım. Nerede olduğunu söyle dedi. Baktım etrafa. Tanıdık yerler görünce o tarafa doğru ilerledim. Ve nihayet beni getirdiği mezarın orayı buldum. Muskamı da gördüm. İşte burada dedim. Tam eğilip alacakken hoca dur dedi. Dur, sakın alma onu. O benim yazdığım muska değil. Tuzak dedi. Buydu hocam. Ne tuzağı dedim. Değil dedi. Sakın dokunma. Mezarın etrafını dolaştı. İşte burada dedi. O muskayı aldı. O sırada korkunç bir ses duyduk. Bu sesle beraber hoca bazı dualar okumaya başladı. Sonra sesler kesildi. Kesilince hoca kapat gözlerini dedi. Kapattım. Bacaklarım titremeye başladı. Ayakta duramıyordum. Bir şey sallıyordu beni sanki. Ve bir mide bulantısı ile gözümü açtım. Kaldırdı örtüyü hoca. İyi misin dedi. Elinde muska vardı. Başardık mı hocam? Alabildik mi dedim. Evet dedi. Açtı muskayı. Ben sana yeni bir muska yazacağım. Onu takacaksın. Bunu da bir akarsuya atacaksın dedi. O kadar yaşadığım şeyin yanında bu görev en basitiydi. Yeni muskayı taktım, eskisini de bir akarsuya attım. O hafta pek bir şey yaşamadım. Tam her şey yoluna girdi herhalde diye düşünüyordum ki son gece üstümde siyah bir varlığın baskısı ile uyandım. Tüm gücüyle boğazıma çöküyordu. Hareket edemiyordum. Kıpırdayamıyordum bile. Bir süre devam ettikten sonra o şey gitti. Aradan yarım saat sonra telefonum çaldı. Hoca arıyordu. Muskanı banyoda unutmuşsun. Hemen onu tak dedi. Gerçekten orada unutmuştum. Hemen taktım ve olanları hocaya söyledim. Bundan sonra muskayla yaşamaya alış. Hayatın söz konusu dedi. Ben de nasıl unutmuştum zaten. Aklım sırrım ermemişti. O son kötü şeyler yaşayışım oldu. Bir daha muskayı asla çıkarmadım. Tuvalette, banyoda çok durmadım. Muskasız olduğum her an tehlikeli benim için. Bu yüzden en uzun banyom 20 dakika sürer. Evimde ne kadar ayna varsa kaldırdım. Bir yerde ayna varsa asla bakamıyorum. Kafamı çevirip geçiyorum. Çok şükür. Bir daha bir şey yaşamadım. Ama bunların etkisini de atlatmam hiç kolay olmadı. Hikayemiz burada sonlanıyor. Eğer tedavi görmemiş olsaydınız
Mutlaka bir doktora da gözükün derdim. Özellikle o ayna kısımları çok ilginç. Aynada başka görüntüler görüldüğünü çok duydum. Ama aynanın içine el sokabilmek, aynayı bir boyut kapısı olarak kullanabilmeyi hiç duymamıştım. Bu ara gelen hikayeler öbür boyuta geçmekle ilgili oldu. Bu da en az diğerleri kadar korkunç. Merak ettiğim ilk muska neden işe yaramadı acaba? Çünkü muskadan tutup sürüklemişler. Bununla mı korunacaksın bizden demişler. Dalga geçmişler yani. Köpek gibi sürüklediler diyor. Demek ki ilk muska çok işe yaramamış. İkincisinde daha farklı bir muska denenmiş. Bu arada çalışmıyor galiba, işe gitmiyor. O kısımlardan hiç bahsetmemiş. Bahsetse diğer insanların yanında da yaşıyor mu bu durumları, yoksa yalnızken mi oluyor, onları da öğrenmiş olurduk. Çok geçmiş olsun, yaşadıklarınız dile kolay. Ben okurken de çok etkilendim gerçi. Çok büyük bir imtihan olmuş. Allah yardımcınız olsun. Bir daha da yaşamazsınız inşallah. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınız benim için çok önemli. Gönderen kişiler de en çok sizin yorumlarınız için gönderiyorlar zaten. O yüzden fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.